Yeni bir günden selamlar arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Sarma içi yapıyorum Durucuğuma. Dün akşam buzluğa koyduğum yapraklardan şöyle biraz ayırdım. Bir küçük tencere kadar ona sarayım dedim. Yağını bayağı koymuşum yalnız ama olsun. Bu yağlı güzel oluyor. Hatta biraz su ekleyeceğim kavururken. Azıcık bunu kavuruyorum biliyorsunuz. Suyunu çeksin, kapatır, maydanoz eklerim. İçimiz hazır. Şimdi okul saati geliyor zaten. Günlük işlerimi anca hallettim kahvaltıdan sonra. O yüzden bunu gelince saracağım. Duru'yu alıp geleyim. Bu da o arada soğusun. Tabağa alacağım şimdi bunu. Ya da kalsın mı bunda ya? Ne kadar çok bulaşık çıkartmaya bayılıyoruz kendimizi. Bunun içinden sarayım. Burada soğusun. Hiç bitmiyor o yüzden bulaşığımız falan. Şimdi kapatalım üstünü. Geliyor iki gözümün çiçeği. Bak bak. Artık sivil gidiyorlar. Duruçep. Geldin mi? Ben yeni uyandım. Anne. Evde bir sürpriz İpucu. bekliyor. İpucu. İpucu Baş harfi? sevdiğim bir şey. Baş harfi. Baş harfi S. Sarma. Sarma. Onu saracağım şimdi. Ondan sonra pişireceğim, tamam mı? Yandım. Hı? Yandım. Çok sıcak. Ders işliyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Bugün 10 kişiydi. 10 kişi miydiniz? Evet. Evet, buz gibi bir kahve yaptıktan sonra Elif'in sarma ortamı. Radyomu da aldım. Şöyle. Duru bu işe çok sevindi. Şunu da çevireyim. Sonra balkonu yıkayacağım inşallah. Bunu ocağa koyayım da balkonu yıkayayım. Evet, saçıma şöyle şunu taktım vallahi yarım. Bir şey düşmesin diye. Hemen başlayalım arkadaşlarım. Akşam da büyük ihtimalle Şule ablaya gideceğiz. Rıza dedi ki bayağıdır ablama gitmedik hani. Şule ablanın da canı sıkılıyor. Yatıyor ya, ayağı hala biliyorsunuz sargıda. 3 hafta daha sargıda yani. En son kontrolde 3 hafta daha kımıldama dediler ayağı için. Bilmeyenler için söyleyeyim, ayağını kırdı perde asarken. O yüzden evde istirahatte. Akşam dedi oraya gidelim. Yeşimlere de söyleyelim dedi. Tamam demiştim ben de. Görümceme geçeriz yani. Hiç bu sıcaklarda artık öğlen sıcağında çarşıya falan inilecek gibi değil. Böyle şey bir işin olmasa. Artık çarşıları 5'ten sonraya bırakıyorum. İneceksem bile yani. Bugün inmeyeceğim gibi. Bugün bir işim yok da. Bazen keyfiye iniyorum ya biliyorsunuz. Yaprağı bir deneyelim bakalım tadı nasıl. Yaprak görünmüyor tabii değil mi? Şöyle. Biraz daha sizi uzağa almam lazım. Şöyle daha iyi mi? İyi. Birazdan radyomu açacağım azıcık. Sizle sohbet edeyim de. Tırnağım nasıl kırıldı ama. Yara bandı aldım ona şimdi. Kaldırsam bütün canım orada. Bıçak buraya bir girdi. Dün et doğradığım kısma demişsiniz ki sen et doğrarken ben yoruldum. O bıçak et bıçağı değil diye. Et bıçağı olmadığını biliyorum zaten ama o tırtıklı bıçak çok keskin olduğu için onunla yapayım dedim. Normalde ben eti biraz buzlu doğrarım. Siz de yazmışsınız zaten. Hani daha kolay doğranır. O bıçakla yapıvereyim dedim. İyice çözülmüştü çünkü gündüz misafir olunca. Neyse. Ay neydi o mücadelem ya. Yoksa biliyorum et bıçağı almadığını da ucu keskin. O da ne oldu? En son parmağıma gene tık giriverdi. Hep bir vukuatım var o bıçakla. Gene de vazgeçmiyorum, ayrı konu. Gerçekten. Yaprak incecik güzel sarılıyor. Sarması güzel yani şeyi. Sararken anlıyorsun iyi olduğunu ya. 4 paket koyduk. Bakalım.
Azra gelene kadar anca sararım bunu. Annem bugün köye gidiyor. Demin onunla konuştuk da İstanbul'daki dayım gelmiş. 2 dayım var bekar biliyorsunuz. Biri annemle kalıyor zaten. Bir tanesi de İstanbul'da yaşıyor, çalışıyor çünkü. İzne gelmiş. Dayın geldi dedi, onunla falan gideceğiz köye hep beraber dedi. Gene arabayı doldurmuş, dayımın arabayı. Artık diyor sizi bekliyorum diyor. Yollarınızı gözleyeceğim diyor. Dedim okul kapanıyor zaten. Beni diyor yalnız bırakma oralarda. Sakinken çok güzel diyor. Yani tam böyle kafa dinlemelik, akşamları serin diyor. O diyor terasta oturması, balkonda oturması. Dedim geliriz inşallah. Daha alt katın mutfak dolap kapaklarını takmadılar. O yönden sinirliyim. Babam geliyormuş bugün köye onlarla birlikte. Babama söyle dolapçıyı arasın. Benim kızım temizlik yapacak. Dolaplarını yerleştirecek. Gelin bu kapakları takın diye baskı yapsın dedim. Çünkü parasını almışlar zaten. Ay. Niye geciktiriyorsun ki? Üst katı takıyorsun, alt katı takmıyorsun. Üst katı bayrama yetiştiriyorsun, alt katın dolap kapaklarını yetiştirmiyorsun. İnşallah izliyordur beni buradan. Belki de biliyordur yani. Bilmiyorum kanalım olduğunu falan da. Dolap kapaklarımı istiyorum. Bu ustalar niye böyleler? Gerçekten. O yüzden alt kata hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Kapak mapak yok. Yani. Bir tek kapaklar ve fayans yok yani. Ara fayanslar var ya mutfağın. Musluklar takılacak. O yani. Niye bekletiyorsun ki? Kadar geldi arkadaşlarım. Gene bayağı var yani. Su koydum şimdi de. Limonlarını doğrayayım. Bu pişerken balkonu yıkayalım. Şu terlikleri de yıkayayım.
Şöyle terlikleri yıkadım. Balkonda tamam. Kapısını da sildim arkadaşlarım. Zaten burası 2 günde bir böyle yıkanıyor yani. Her seferinde çekmiyoruz da. Akşamları bazen Rıza yıkıyor. Sarmalar çoktan pişti arkadaşlarım da Duru uyuyakaldı koltukta. Ben de kalan işlerimi hallettim. Şöyle dedim azıcık koyayım tabağa da şurada yiyeyim. Dünden biraz pilavım var. Biraz et kavurma var. Salata yapacağım. Sonra da işte Şule ablaya gideriz herhalde. Çay demlemem yani. Saati 6 yaptık. Rıza Bey geldi. Dolaptan kavurmayı çıkarttım. Pilavın altını yaktım. Orada da sarma var. Bakın burada ne var? Kaç gün önce Akbal'a Laz böreği siparişi vermiştik. Kavuştu Laz böreklerine. Tam 3 kilo var arkadaşlarım burada. 2000 para tutmuş herhalde. Aynen etiketlerden anladığım. Bunu seviyor. Burada da sipariş de geliyor Akbal'da. En az 3 kilodan aşağı sipariş almıyorlar. Her gün çıkmıyor yani bu tatlı. Ama özleyince yaptırıyor arada böyle. Şimdi de Elif ablama da götürürüz. Yeşimli ablam da seviyor dedi. Dün akşam söylüyordu zaten hani giderken götürürüz diye. Bunları almış Akbal'dan. Ekmek almış geldi. Dolaba kaldıralım da ben biliyorsunuz beni cezbetmiyor. Güzel, kötü değil, tadına baktım tabii ki ama o bayılıyor, bilmiyorum yani. Her gün olsa yer herhalde ki Duru da çok seviyor bunu. Neyse şunları bir karıştırayım. Salata yapalım, karnımızı doyuralım. Azra başka şeyler yedi. Sarmadan yedi, dondurma yedi, ekmek kızartmıştı. Bunlardan yemek istemedi. Duru derseniz uyuyakaldı, hala uyuyor. Ona yetecek kadar var zaten hani. Öyle bakalım. Kavuştun mu Laz böreğine Rıza? Var mı ya? Başka sorma. O kadar seviyor ki. Bugün tezgahta görmüşler de isteyenler olmuş. Ben bunu özel siparişi yaptırıyor muyum? Yok demiş. Onlara günlük yapmıyor işte, onu koymuyorlar. Ama diyor ki oradaki Pınar'ımda ya. Koyacak diyor, tezgaha alan yok diyor. Bugün de isteyen O da oldu bilmedikleri için ne olduğunu diyor. Herkes bilmiyor. Ne olduğunu bilmedikleri için. Laz böreği yemin şey zannediyor. Tatlı zannetmiyor. Tuzlu börek Evet, zannetmiş. normal Ben de börek öyle zannediyor. ben de öyle zannetmiştim ilk. Duru'ya Muhallebi verdi bir ye. dilim. Hı? Ama baktı olan daha iyi, tıkamıyor. Muhallebi olduğu için. Duru şimdi bir dilim yiyor. Duru yiyor. Az daha yiyecekmiş. Sen yemiyorsun Benden ama. başka herkes yiyor yani. Bu yenmez mi ya? Şimdi ablaları seviyor diye onlara Can mı? getirecek. Saat 7.30 yaptık arkadaşlar. Hazırlandım. Aslında bir elbise giymiştim. Siyah penye elbise. Ne istedim sonra Elif. Elbiseyle nereye gidiyorsun? 1-2 saat oturup geleceğiz. Görümceme geçiyoruz. Şuraları şöyle bulaşığı kaldırdım. Elde yıkanacaklar vardı. Rıza da giyinir. Giyiniyor mu? Hı. Duru da giyinsin. Ne aldın? Tatlısı var. Öyle şeyi getireceğiz. Nedir o? Laz böreğinden getireceğiz. Aslında bir kek yapacaktım. Sonra Rıza dedi ki Elif tatlı getireceğiz zaten dedi. Ben de bıraktım yani. Bulaşığı yıkadıktan sonra fırına bir kek atayım diye düşündüm. Aslında hani çayın yanına boş gitmeyeyim diye. O dedi ki zaten onu getireceğiz. İyi dedim. Şöyle yara bandım, bak yine kalktı. Yara bandı takmıştım şu parmağıma, tırnağım için. Islanıyor tabii bulaşıkta. Neyse akşam yatarken yenisini geçiririm ona. Gidelim bakalım. Arkadaşlarım bir ağırlık çöktü koltukta ya. Niye öyle oldu? Saat 9 oldu. Şimdi eve geldik. Çok durmadık Şule ablada. Gelirken markete uğradık da unum falan yoktu. Poşetleri alacağız. Koz'daki paşalara girdik. Rıza dedi ki kiraz gördüm orada. 139 liraydı. Güzel görünüyordu dedi. Kiraz aldı. Ben de tuzum azdı. Kabartma tozu. Bir de dedim ki hazır araba varken 5 kiloluk şu undan alayım. Çifteyle kalıyorum ben. Yani çok uzun zamandır çifteyle kalıyorum yani. Bir de ne yaptım? Tam buğdayla ekmek aldım. Azıcık yine beyaz ekmeği kısayım dedim. Öyle diyet yapmayacağım yani. Sadece beyaz ekmeği çok bu ara kızartmalarla şunla bunla yiyorum. O yüzden buna döndüm arkadaşlarım. Şöyle boşaltayım unumu da.
Çok az kalmıştı. Saat 9 dediğim gibi çok durmadık Şule ablalarda. Çay da demlemedik hatta yani. O dedi illa çay suyu koysun hani Şendoğan çay demleyelim. Yok dedik. Fazla durmadık anlayacağınız. Benim de biraz başım ağrıyordu. Rıza da zaten ağırlık çöktüydü ona da. Kalktık geldik yani bir saat ya durduk ya durmadık. Öyle arkadaşlarım videomu kapatayım dedim. Şöyle şuramdan doğru buralarım böyle sanki var ya bir uyuşukluk var yani. İlaç alırım. Pijamalarımı giyerim artık videomu editlerim. Bugün zaten çok bir şey yapmadım. Evin içinde günlük işler dediğim gibi. Demin bir tane arkadaş şey yazmış. Onu da kısacık söyleyeyim de hani çocukların et yemiyordu yazmış. Et kavurdum ya dün tövbe yarabbim. Bıçak olay oldu zaten de elimi de gezdim. Çocuklar yemediler zaten. Ağızlarını sürmediler. Ne Duru ne Azra ikisi de yemedi. Rıza ile biz yedik. Rıza eti yemeklerin içinde sevmiyor. Hep söylüyorum. Yani normal sade kavurunca sade eti pilav üstü yiyor yani. Onu da sık değil. Sık yapmayacaksın. Onu bıktırmayacaksın yani. Tavuğu da aynı şekilde mesela. Asla etçi tavukçu değil yani. Ben genelde yemekleri kıymalı yaparım bilirsiniz. Çünkü mesela şeyin içinde sevmiyor. Patates yemeğinde sevmiyor. Kuru fasulye de sevmiyor. Nohut da sevmiyor eti. Ama kıymalı yaptığım zaman yiyor. O arkadaşa dedim ki hani çocuklar yemedi zaten. Yani kurban eti vardı kavurdum. Ya burada bir şey sanki böyle yalan söylüyormuşum gibi. Ben et yemiyorlar da o yüzden et almıyorum, etli yapmıyorum. Dolmayı da öyle. Ne zaman biber dolması yapsam içinde kıyma yok mu? Et yok mu? Bu sefer kullanıyorsun hani et yemiyordunuz. Ne arıyorsunuz vallahi ben bilmiyorum. Dolma biberi biz yıllardır zeytinyağlı seviyoruz. Yemiyorlar kıymalı. Ne yapayım yani? Kıyma devamlı aldığım bir şey benim. Habire alıyorum. Bilmiyorum valla. İnsan bazıları açık aramak için izliyor. Neyse. Dediğim gibi ilacımı alayım, pijamalarımı giyeyim. Kendinize iyi bakın. Kısmetse yarın görüşürüz.